Herkese merhaba. Bir zamandır şu sakatat konusuyla ilgili mesajlar alıyorum. Özellikle ciğerde yoğunlaşıyor. Bir ciğer tarifi de verebilir misin? Veya bir ciğerde pişirebilir misin gibi mesajlar alıyorum. Konu ciğer olunca ciğerin bildiğiniz gibi kendine has bir dokusu ve kokusu var. Çoğu insan bu kokuya duyarlı olabiliyor, ön yargılı yaklaşabiliyor, sevmeyebiliyor. Evet, bugün bir ciğer pişireceğiz. Fakat kokuya odaklanacağız. Hani o ciğerin bizi ya da birçok insanı irite eden kokusunu uzaklaştırmaya, fakat o mükemmel lezzetini almaya yoğunlaşacağız. Kokusuz, mis gibi yumuşacık bir ciğer pişireceğiz. İsterseniz lafı fazla uzatmayalım. Hadi başlayalım. Malzemelerimiz çok sade, çok basit. 2 tane orta boy patatesim var. Bunu istediğiniz kadar fazlalaştırabilir, azaltabilirsiniz. Maydanozum var. Bunu sadece örnek olarak buraya koydum görün diye. Çünkü en son bunu bir salatada kullanacağız. Kuru soğanım var. 1 baş, 2 baş fark etmez. Sarımsağım var. 4-5 diş kullanacağım. Birazcık domatesim var. Bunların hepsini sonunda kullanacağız. Burada bir çay bardağının 2/3 kadar sirkem var. Benim evde beyaz sirke vardı. Onu kullandım. Siz isterseniz üzüm sirkesi, İsterseniz elma sirkesi hiç fark etmez. İsterseniz benim gibi beyaz pirinç sirkesi de kullanabilirsiniz. 2-3 tane kullanacağım ben. Belki 2 tanesini atarım. Defne yapraklarım var. Ve bugünün yıldızı tavuk ciğerim var. Tavuk ciğerinin içerisinde tavuk yürekleri de var. Şimdi onları temizleyerek başlayacağız. Ben örnek olması için önce bir tane ciğeri size göstereceğim. Tavuk ciğerimiz şu şekilde. Onu önce 2'ye bölüyorum ve tam şuralarında hem sinirli hem yağlı dokular var. Onlardan arındıracağım ciğeri. Şu şekilde onları alıyorum. Şurada görebilirsiniz. Hem sinirli hem de yağlı bir doku. Bunlardan bütün ciğerlerimi arındırıyorum. Şu parçaları sonra ciğerimi şu büyüklükte küpler halinde doğruyorum. Şu şekilde. Tavuk ciğeri aldığınız zaman yüksek ihtimal içinden yürek de çıkacaktır. Şu şekilde tavuğun kalbi yani yüreği. Onun da şu kısımda yağlı ve sinirli bölümleri var. Onları da alacağım. Şu şekilde onları ayırıyorum. Sonra yüreğe şu şekilde bir çizik atarak, çünkü içinde onun çok kan pıhtısı oluyor. Şöyle bir çizik atıyorum. Şöyle görebilirsiniz. Buradaki bu kan pıhtılarını temizliyorum. Şu şekilde. Sonra yürekler zaten küçük olduğu için onları ayrıca kesmeyeceğim. Sadece içlerini temizliyorum. Evet, tüm ciğerlerimi gösterdiğim ölçüde küp küp doğradım. Ayrı ayrı koydum özellikle görün diye. Tüm yürekleri yani kalpleri de gördüğünüz gibi içlerini açarak çok güzel bir şekilde temizledim. Şimdi bunları başta söylediğim o kokusuz hale getirecek işleme geçeceğiz.
Önce ocağımı yüksek ateşte açıyorum. Üzerine bir tenceremi koyuyorum. Ve bütün ciğer ve yüreklerimi tencereme ekliyorum. Sonra hemen üstüne ciğerlerin üzerini geçecek kadar su ekliyorum. Ve tencereme başta gösterdiğim bir çay bardağının 2/3 kadar sirkemi ekliyorum. Bu ciğerde hiçbir koku, hiçbir şey bırakmayacak. Sonra da 2 adet defne yaprağını atıyorum. Kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra kısık orta ateşe alacağım. Bir 10 dakikada öyle kaynatacağım. Yalnız kaynarken üzerinde kef dediğimiz köpük oluşacak. Onu mutlaka temizleyeceğim. Çünkü acılığı da kokuyu da veren o. Ondan arındırmak istiyoruz. Şimdi şu şekilde kapağını hafif aralık bırakarak bunu buraya bırakıyorum. Ben patateslerimi hazırlamaya başlayabilirim. Evet, ciğerleri içine koyduğum su kaynamaya başladı. Size az önce söylediğim üzerinde oluşan şu kef dediğimiz köpükleri temizliyorum. Oluştukça alacağım bunları. Kısık ateşte ağzı yarım kapalı. O köpükler oldukça ara ara temizleyeceğim berrak bir su olana kadar. Ciğerlerim orada haşlanırken ben de patateslerimi şu şekilde küp küp doğradım. Şimdi onların üzerine soğuk su ilave ediyorum. Onların nişastalarını sarmaları ve daha çıtır çıtır kızarmaları için bu şekilde biraz bekleteceğim. Sonra süzeceğim. Gördüğünüz gibi ciğerlerim de aşağı yukarı 5-10 dakikadır haşlandı. Ve o üzerinde biriken kef dediğimiz köpüğü de aldım. Gördüğünüz gibi daha berrak bir su var. Şimdi bu kadar bana yeterli. Ciğerlerimi hemen soğuk suyun içine alacağım. Onlara şoklama yapacağım. Ciğerler soğuk suyun içerisinde beklerken ben döküm tavamı ocağa aldım. Altını yüksek ateşte açıyorum. İsteriniz bir pişirme tavasını kullanabilirsiniz. Hiç sorun yok. Onun içine sıvı yağ ekliyorum. Aşağı yukarı yarım çay bardağı kadar. Yağımın kızmasını bekliyorum. Sonrasında şu şekilde suyun içinde bekletip sonra da süzürdüğüm patateslerimi ekliyorum. Onları burada çıtır çıtır olana kadar kızartacağım. Evet, gördüğünüz gibi patateslerim çıtır çıtır altın renginde çok güzel bir şekilde kızardı. Şimdi onları ayrı bir kaba alıyorum. Derin bir yağda kızartmadığım için süzmek gibi bir kaygı da duymama gerek yok. Onları yan tarafa alıyorum. Patateslerimi kızarttığım aynı tavanın içine bu sefer haşlayıp soğuk suda bekletip sonra da süzdürdüğüm ciğerleri ekliyorum. Hiçbir şey eklemeden önce sularını biraz salmasını bekleyerek bu şekilde tavamın tabanına yayıyorum.
Evet, ciğerlerim de çok güzel bir şekilde kavruldu gördüğünüz gibi. Bu noktada size başta gösterdiğim bir adet domatesi rendeledim. Onun rendesini ilave ediyorum. Sadece bir adet. Çünkü buradaki muradımız bir ciğer sote yapmak değil. Biz ciğeri kavuracağız. Domates atmamızın sebebi, şimdi içine baharatları atacağız. O baharatların hem yanmamasını sağlamak hem o domatesin de kendine has lezzetini alabilmek. Şimdi baharatları eklemeye başlayacağız. 1 çay kaşığı kırmızı tatlı toz biber. 1 tatlı kaşığı kimyon, ki ciğere ve genelde sakatatlara çok yakışır. 1 tatlı kaşığı kekik. Karabiber. Ve tuz ilave ediyorum. Ve onları karıştırıyorum. İşte burada domatesi niçin attığımızın farkı ortaya çıkacak. Baharatlarımız direkt olarak sıcak tavayla buluşmadığı için yanmayacaklar. Sadece lezzetlerini verecekler. Onları bu şekilde 1 dakika kadar daha kavuracağım. En son 2 diş sarımsağı şu şekilde kıydım ince ince. Onu atıyorum. Son atmamın sebebi de önceki videolarda sözünü etmiştim. Sarımsak çok çabuk yanmaya müsait bir ürün. O yüzden ben onun yanıp o istemediğimiz tadı vermesini istemiyorum. Sarımsağı genellikle ben sonlara doğru atarım. Onu atıyorum. Bu şekilde 1 dakika kadar kavuracağım ve ciğerle işimiz bitecek. Kokusuz, lokum gibi çok lezzetli pişten ciğerimi, çıtır çıtır patateslerimi ve hazırlamış olduğum sadece soğan ve maydanozdan ibaret, içinde tuz var sadece ve sumak, sumaklı soğan salatamı, limon ve acı biber turşusuyla tabağımı tamamlıyorum. Bunu istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Umarım beğenerek pişirir, sevgiyle paylaşırsınız. Yedikleriniz şifanız, şifanız yedikleriniz olsun. Afiyet olsun. Hoşça kalın.